Bu böyle şans hissi, bir taş atayım da belki kuyuya düşer gibi bir iş değil. Hayal satan, hatta sahtekarlık içeren şeylere de temas ettim bu dönemde. Sizin aslında bende yarattığınız uyanma ve esas takdir ettiğim mücadeleniz bu açıdan çok önemli benim için. Ben gerçekten takdir ediyorum çünkü bir avukat olarak hem işinizi ciddiye almanız, hem müvekkilinize olan sorumluluğunuz ve konunun muhteviyatı gereği sizin beni doğru yönlendirmeniz, danışmanlığın neden alınması gerektiğiyle ilgili çok güzel bir aslında örnek oldu benim için. Profesyonel başarılarımı dokümente edebilmeyi de biraz sizden yardım alarak öğrendim. Bunların da yeterli olmayacağından endişeliydiniz. Bir de referans mektubu talep ettiniz. Yine teşekkürler. Şablonları bana sağladınız. Hani bir iş planı yaratmak ne kadar gerekli? Forumda kimse böyle bir şey yapmıyor. Orada biraz böyle bu ne kadar gerekli? Sizinle challenge yapmıştık. Ben bu sefer challenge etmiştim. Siz beni ikna etmiştiniz. Sonrasında anladım aslında hem ne kadar faydalı olduğunu hem de ne demek istediğinizi. Bu vizeye başvurmak isteyen insanlara öneriniz nedir? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu vize değerlendirilmesi gereken bir vize mi? Tavsiyeleriniz, önerileriniz neler başvurmak isteyenlere? Bu bir umut tacirliği değil. Bunun altını birkaç kere çizdim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu bir şans işi değil. Tamamen bileğinizin hakkıyla kazanmanız gereken ve ancak öyle kazanabileceğiniz bir şey. Gerçekten profesyonel hayatınızla bu konuda sınanacaksınız diyeyim. Bu konu gerçekten bir boşanma gibi, bir velayet gibi, bir ticari alacak davası gibi teknik bir çalışma. Aynı ciddiyet içerisinde doğru süreci takip ederek de alırsınız. Ben bunun şahidiyim. Hatta örneğiyim yani. Merhabalar. Bugün sizlere önemli bir konuğum var. Mete Bey. Kendisi bizim müvekkilimiz. Bugün kendisiyle Mete Bey'in EB2 NIW National Interest Waiver vize başvuru sürecini konuşacağız. Kendisi 2023 yılının Mayıs ayında bu vizeye başvurmuştu ve bu vizeden onay aldı. İlerleyen aylarda da konsolosluk randevusunu tamamlayıp Amerika'ya giriş yapacağını umuyoruz kendisinin. Ricamızı kırmadı ve bugün bizlerle birlikte. Mete Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım. Ben deyim. Çok teşekkür ederim Mete Bey. Bugün sizinle sizin EB2 National Interest Waiver vizesinin başvuru süreci nasıldı? Bu süreçteki deneyimlerinizi, biraz yaptığınız işi, biraz da Amerika'da yapacağınız işi konuşacağız. Tabii Ve ki. umarım bu vizeye başvurmak isteyen, bu vizeyi araştıran ya da başvuru süreci devam eden kişilere bir fikir verecektir. Bu vize süreci nasıl, ne gibi zorluklar bekliyor, ne gibi kolaylıklar bekliyor varsa eğer, kimler için uygun olabilir? Özellikle sizin hani non-akademik, akademik olmayan iş hayatından, profesyonel hayattan, sektörden gelen kariyerinizi dikkate alarak belki konuştuğumuzda bu vize akademi dışındaki kişiler için de uygun mu? Uygunsa kimler için uygun? Bu konuda da umarım faydalı bir video olacaktır diye umut ediyorum. Başlamak gerekirse ilk olarak birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Yani yaptığınız iş ne? Kariyerinizde ne aşamadasınız? Biraz bilgi verirseniz bundan sonraki konuşmamızı onun üstüne inşa edebiliriz. Tabii ki. Ben aslen mühendisim. İşletme yüksek lisansım da var. Yaklaşık 30 senedir profesyonel olarak çalışıyorum. Ürün yöneticiliği, teknik uzmanlık olarak başladığım işten bilişim proje yöneticiliği ve program yöneticiliği olarak devam ettim. Sonra kurumsal büyük firmalarda teknoloji yöneticiliği yaparak ilerledim. Arada çok uluslu bir danışmanlık şirketinde 7 sene kadar IT Advisor diyebileceğimiz bir uzmanlık da yaptım. Daha sonra bir 2 sene kendi işimi kurdum. Bazı danışmanlık faaliyetleri yaptım. Bir mobil uygulama geliştirdik ekibimizle. Daha sonra bu Amerika ile ilgili göçmenlik hakkını kazandıktan sonra da vize sürecini beklerken Suudi Arabistan'da bir pozisyon değerlendirdim ve tekrar kurumsal hayata döndüm. Bu ara dönemde de şu anda Suudi Arabistan'da profesyonel olarak çalışmaktayım. Çok teşekkürler. Ben o sizin şeyi hatırlıyorum. Biz ilk başladık. Galiba bizim vize hazırlama sürecimiz devam ederken başvuruyu yapmamış bile olabiliriz. Siz bahsetmiştiniz Suudi Arabistan'a gitme durumum var diye. Evet. Orada memnunsunuz. Her şey yolunda. Yani rahat bir ülke, huzurlu bir ülke. İş fırsatları çok fazla. Çok da fazla bizim gibi deneyimli, geçmiş olan insanlara ihtiyaç var. Win-win oldu diyebilirim yani. Çok Orası benim gibi bir pozisyona ihtiyaç duyuyor. Ben bu arada güzel bir imkan buldum ve arayı, boşluğu kapatıyorum. Ama merakla Amerika'yı bekliyorum. Süper. Yakın zamanda muhtemelen Umarım. Amerika için de biz randevuyu bekliyoruz. Konuşmuştuk sizle. Şu anki güncel takvime baktığımızda muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içerisinde konsolosluk randevusu gelecek ve sonra da Amerika için artık size bilet bakmaya başlayacağız diye umut ediyorum. Şimdi madem vizeden hani konuşacağız sonuç olarak burada şeyi sorayım. Suudi Arabistan'dasınız ama bir Amerika düşünceniz var. Bu nedenle de bu EB2 NIW vizesine başvurdunuz, onay aldınız. Bu Amerika'da yaşama, çalışma düşüncesi nasıl şekillendi ve bu
Bu EB2 NIW vizesini nasıl öğrendiniz? Bundan kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Benim aslında yurt dışında çalışma ve yaşama hayalim eskiye dayanıyor. Neredeyse mezun olduğum yıllarda başlayan bir merakım vardı. Almanya'yla, Rusya'yla mühendis olarak aslında gidip çalışmayla ilgili bir girişimim de oldu ama çeşitli talihsizlikler ya da şirket içi dinamikler nedeniyle bir türlü gerçekleşemedi. Sonrasında 2000 yılı itibariyle Amerika'nın göçmen kurasına katılmaya başladım. Hatta 2005 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, Kanada'nın Fastlane üzerinden de göçmenlik programına başvurmaya niyetlendim ama 1500 Kanada dolarıydı, hiç unutmuyorum. Ailem adına bütün formları doldurdum. O zaman bir çocuğumuz vardı. O formları doldurup o parayı yatırmam gerektiği ve başvuruyu, dosyayı iletmem gerektiği ortaya çıkınca bir anda böyle ciddileşti olay. Ve ben aslında eşimle tam konuşmadığımı, hani taşınmaya tam hazır olmadığımı fark ettim. Ve vazgeçtim. Aslında büyük bir şanssızlık oldu. O zaman çok rahat eligible'ken şu anda eligible değilim mesela yaşım itibariyle. Daha sonrasında 2017 yılına kadar bu sadece Green Card Lottery'ye başvurarak geçen bir dönem oldu. 2017'de çalıştığım firmanın İngiltere'deki bir pozisyonuna imkan buldum. Yine aynı sebeplerden, hani Türkiye'deki önemi, Türkiye'de benim doldurduğum boşluk, yöneticilerin bu konudaki isteksizliği nedeniyle bir türlü ilerleyemedi o işler. Ve biraz da aslında moralim bozuldu. Başka neler olabilir diye bakarken, çünkü Green Card da çıkmıyordu lotteriden. Bir gün internette bir foruma rastladım. Spesifik böyle bir konunun tartışıldığı büyük bir grup buldum. Oturdum, okudum ve EB2 NIW'yu aslında ilk defa orada gördüm. Çok da eskisi olmayan, EB2 vizesine ikinci bir açılım gibi gözüken bir vize türü olduğunu öğrendim. Ben 2002-2003 yıllarında başlayan EB5'a da aslında ilgi duymuştum. Yatırım ama o zaman bir birikmişim yoktu. Diğer vize türleri sponsorluk istediği için Amerika'da bir iş bulmam gerekiyordu. Ona da çok, hani orada oturma izni olmayan, çalışma izni olmayan kimseye dışarıdan çok spesifik sponsorluk vermiyorlar. Evet. Avrupa'da da aslında mavi kartla ilgili birçok şeyim oldu. Bir ara İngiltere'nin Ankara Anlaşması'yla. Aslında hani öyle demek istemiyorum ama dışarıdan bakıldığında biraz böyle takıntı gibi de gözükebilir. Artık onu başarmak için bayağı bir kendime iş edinmiştim bu işi. Ama bir yandan da o Perseverance'ın aslında nereye geldiğini de gösteriyor. Bir şekilde 30 sene sonra da bu hayaller gerçekleşebiliyor. Kesinlikle. Ve doğru kaynaklarla, doğru yöntemlerle ilerlerseniz başarıya ulaşıyorsunuz. Dediğiniz gibi ben o forumda konudan haberdar oldum. Forumda birçok deneyimli arkadaş, aynı vizeyle gitmiş, Amerika'da yaşayan birçok Türk'le forum aracılığıyla tanıştım. Onların yönlendirmeleriyle bu işin hani bireysel de olabileceğini ama bir avukatla çalışılırsa hani hem bir boşluk yaratmadan hem daha hızlı hem de bir danışmanın desteğiyle daha iyi ilerlediğini gördüm. Bir 3-4 civarında alternatif avukat tavsiyesi vardı. Bunlardan biri de sizdiniz aslında. Diğer firmalarla çalışmayı hepsiyle denedim aslında. Hepinizle denedim diyeyim. Bir tanesinin çalışma koşulları çok kötüydü. Bütçe çok yüksekti ve hiçbir garanti vermiyorlardı. Bir tanesi akademik bir profili olmadığım için sadece o profillerle çalıştıklarını söyleyerek beni reddetti. Başka bir tanesinin de çalışma sözleşmesi çok böyle bana uymadı. Yani çok boşluklar vardı, işte tazminat yoktu, birçok sıkıntıları vardı. Sizinle de görüşmüştük o dönemde. O da aslında çok rahat ve hani böyle kolaymış gibi gelmedi bana ama sonra baktığımda bu sürecin aslında zor, ciddi ve gerçekten bir yasal bir başvuru yapıldığını ve bu başvuruda yasal bir danışmanla aslında bir kanun uzmanıyla çalışmanın önemini hatırlattınız bana. Dediğim gibi böyle birçok hayal satan, hatta sahtekarlık içeren şeylere de temas ettim bu dönemde. Tam tersi işin ne kadar ciddi olduğunu, Green Card Lotterisi gibi şans eseri, tamamen bir fotoğraf ve 2-3 bilgiyle kazanılamayacak bir şey olduğunu ve ciddi bir çalışma gerektiğini o gün anlamıştım sizinle beraber görüşürken. Süreç böyle başladı aslında. Süper. Ben de şimdi siz bahsedince bir gittim. Bahar 2023'ün baharına bir gittim Nisan şu an. Mayıs gibiydi, doğru. Konuşma şöyleydi herhalde. O ilk siz e-mail attınız, iletişime geçtiniz. Ben bir inceledim CV'nizi ve bir görüştük Zoom üzerinden sizinle, öyle hatırlıyorum. Orada
Ben her zaman olduğu gibi vizeyi anlattım, şartlarını anlattım, pozitif yönlerini konuştuk, kriterlerden sağlayabileceklerinizi hemen konuştuk. Bir takım riskleri de var sonuçta. Hani bir kere hiçbir şey garanti değil. Bundan bahsettim size. Evet. Ve bu vize genelde akademisyenlerin tercih ettiği bir vize. Siz sektörde başarılı olmuş birisiniz. Bu yönüyle de hani sizin başvurunuzun biraz daha farklı, biraz daha özenli ve titizli hazırlanması gerektiğini sanki konuştuk. Ve risklerinden de bahsettik. Yani sonuçta hani bir başvuru yapıyoruz Evet. ama biz ne kadar iyi çalışsak da sonuç garanti edemediğimiz için bunlardan da bahsettik. Sonra birkaç görüşmemiz daha oldu sizde. Siz de o da şeyi çok ciddiye aldınız. Evet, bu ciddi bir çalışma olacak. Document intensive, yani kapsamlı bir belge sunumu olacak buraya ve bir işbirliği yaparak süreci başlatmış olduk sizinle. Siz de o süreçteki bizimle olan işbirliğiniz bence çok önemliydi. Yani hani kariyerinizde insan hiçbir zaman ben belki 20 yıl sonra 10 yıl sonra şu vizeye başvururum diye belge toplamıyor, değil mi? Kariyer ilerlerken. Evet. Onu geriye dönük bir çalışma yapıp kariyerini belgeleyecek, başarılarını belgeleyecek dokümantasyon araştırması yapmak gerekiyor. Siz onu çok iyi manage ettiniz bence o süreçte, kısa süre içerisinde. Ben daha fazla konuşmayayım, siz anlatın lütfen. Şeyi konuşalım. Yani sektörden gelen biri olarak, yani akademik geçmişi olmayan birisi olarak EB2 National Test Waiver vizesine başvurmaya karar verdiniz. Bu süreç, başvurunun hazırlanma süreci nasıldı? Ne gibi belgeleri eklediniz? İşte başarılarınızı göstermek için dosyanıza nasıl bir başvuru süreci oldu? Bundan bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii ki biraz böyle kişisel farkındalığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani profesyonel kariyeri olan arkadaşlara hitaben aslında anlatıyorum bunu. Kendinizin, yetkinliklerinizin, ne yapmak istediğinizin çok iyi farkında olmanız lazım. Çünkü bu iş çok ciddi bir iş ve o hakkı kazandığınız anda buna gitmekle ilgili bir motivasyonunuzun olması gerekiyor. Bu Türkiye'de yaşamak istemiyorum, Amerika'da yaşamak istiyorum motivasyondan farklı bir motivasyon aslında. O tabii ki bir başlangıç noktası, onu yadsıyamayız ama bu konuda sizin kendinizi tanıyor olmanız, şartlarda yazan Amerika için bir fark yaratacak olmanız ve Amerika hükümetinin sizi göçmenlik statüsüne neden alması gerektiğiyle ilgili bir hazırlığınızın olması gerekiyor. Farkındalık bunu da kapsıyor. Evet. Ben forumda birçok arkadaşla yazışıyorum. Benim böyle bir başarı kazandığımı, böyle bir hak kazandığımı gören insanlar benimle aslında sohbet ediyorlar. Bazılarında bu farkındalık eksikliğini görüyorum. İnsanın kendi başarılarını biliyor olmasından bahsetmiyorum. Dışarıdan bunun nasıl gözüktüğüyle ilgili de bir farkındalık gerekiyor. Sizin aslında bende yarattığınız uyanma ve esas takdir ettiğim mücadeleniz bu açıdan çok önemli benim için. Mesela benim profesyonel kariyerimde çok başarılı olduğumu düşündüğüm, dışarıdan çok fazla alkış aldığım, benim bu başarımı dışarıda takdir eden yıllar boyunca birçok deneyimim var. Müşterilerimin, hizmet verdiğim zaman, danışmanlık yaptığım zaman işbirliğine girdiğim müşterilerin beni takdir etmesi, ayakta alkışlaması, yüzlerce kişiye açılış görüşmeleri, keynote dediğim çok büyük kurumsal şeylerde, organizasyonlarda çok onore olduğum yüzlerce deneyimim oldu. Ama ve lakin sizin sorularınızda aslında bunun dışarıdan nasıl göründüğü, Evet. bunu Amerika'nın beni niye göçmen olarak seçmesi ve hani hak tanıması ile ilgili bir evrağa dönüşmesi gerektiği konusunda o benim için game changer bir nokta oldu. Bu benim için challenge accepted olarak aslında ifade etmeye çalışayım ama ben gerçekten takdir ediyorum. Çünkü bir avukat olarak hem işinizi ciddiye almanız hem müvekkilinize olan sorumluluğunuz ve konunun muhteviyatı gereği sizin beni doğru yönlendirmeniz, danışmanlığın neden alınması gerektiğiyle ilgili çok güzel bir aslında örnek oldu benim için. Forumda yine birçok arkadaş kişisel başvurularla ilerliyor ama ondan sonra bu belge gelmedi. Bu belgeyi niye istiyorlar? Niye biz hani tekrar RF'ti galiba değil mi? RFE, Request for Evidence. Evet. Additional Information konusunda neden düştüğüyle ilgili birçok soru işareti barındırıyor. Biz o süreçleri tamamen pas geçtik. Hiçbir yere takılmadı ve gayet iyi oldu. Dolayısıyla sizin bana sorduğunuz sorularla ben kendimi hazır hissediyormuşum gibi düşünüyordum. Halbuki aslında hazır değilmişim. Ama kendime güvenim de tamdı. Elimde o bilgiler vardı. Sadece o cevherin toprak altından çıkartılması gerekiyordu. Birkaç örnek vereyim. Belki anlaşılması kolay olur. Yıllarca demin bahsettiğim, onore olduğum etkinlikler, sunumlar, çalıştaylar ya da toplantılarda birçok da fotoğraf çekiyordum. Kendi sosyal merakımdan işte anı olarak saklıyordum. Bazı sunumlarda onları bakın biz kimlerle neler yapıyoruz gibi pazarlıyordum müşterilerime. Ben onların yeterli olacağını düşünüyordum. Siz dediniz ki bunların belgeye dönüşmesi lazım. Nasıl olacak derken biraz tartıştık ve aslında ne yapmam gerektiğini öğrendim sizden.
onların dokümana dönüşmesi gerekiyor. Sonrasında sizden de yardım aldım. Birçok şablon örnek verdiniz bana ve gerekli olan standart dokümanların haricinde benim dosyamı oluşturabilmek için sizin bana yönlendirdiğiniz şekilde ben bir operasyona başladım. Evet. Kendi tabirimle çok zevkli ve çok kolay bir operasyon. Hani bizim yetkinliğimizdeki insanlar için ama ciddi bir zaman ve odaklanma istiyor. Evet. Yaklaşık 1,5-2 ay ben ilk çalıştığım 94-95 yılında çalıştığım şirketten başlayarak bütün son zamana kadar bütün şirketteki irtibatlarımla temasa geçtim. Onlarla çalışma belgesi düzenlemek üzere çalıştım. Bazı şirketler kapanmış, bazıları acquire olmuş, merge olmuş. Oralardan tanıdık insanlarla sağ olsunlar çok yardımcı da oldular bana ama operasyon olarak meşakkatli bir iş. Fakat zor değil. Bir dedikasyon gerekiyor, bir zaman gerekiyor. Onun dışında profesyonel başarılarımı dokümente edebilmeyi de biraz sizden yardım alarak öğrendim. Oturduğum şablonlar hazırladım. Temasa geçtiğim insanlar da sağ olsun bana çok yardımcı oldular. Hepsiyle şu tarihte şöyle bir çalıştay yapılmıştı. Orada işte ekip bu kadar faydalandı. Size teşekkür ederiz gibi imzalı, kaşeli 9 civarında ben teşekkür mektubu topladım. Evet. Bunların da yeterli olmayacağından endişeliydiniz. Bir de referans mektubu talep ettiniz. Yine teşekkürler. Şablonları bana sağladınız. Ben bir kısmı eski iş arkadaşım, bir kısmı gerçekten müşterim. 3'er 4'er sayfalık profesyonel referans letter da topladım. Onlar da galiba 7 civarındaydı. Çok uzun bir kariyer haritası aldınız benden. CV'mi aldınız. Yapmak istediklerimi dinlediniz. Sonrasında da sizden böyle bir recommendation letter, bir opening letter miydi? İsmini de tam unuttum ama. Attorney support letter. Evet, support letter'dı. Doğru. Kapsamlı bir dilekçe diyebiliriz. Evet, onu oluşturdunuz. Mesela şeyi de hatırlıyorum. Bir iş planı gerektiğiyle ilgili bir talebiniz olmuştu ya da öneriniz olmuştu. Ben orada biraz şüpheyle yaklaşmıştım. Yani aslında bu Ankara Anlaşması değil. Çünkü onunla da ilgili kısa bir deneyimim oldu. Hani bir iş planı yaratmak ne kadar gerekli? Forumda kimse böyle bir şey yapmıyor. Orada biraz böyle bu ne kadar gerekli? Sizinle challenge yapmıştık. Ben bu sefer challenge etmiştim. Siz beni ikna etmiştiniz. Sonrasında anladım aslında hem ne kadar faydalı olduğunu hem de ne demek istediğinizi. O açıdan da çok memnunum yani. Benim profilime uygun, yapmak istediklerime uygun. Amerika'nın da bu konudaki eksiklerini kapatacak şekilde çok güzel bir support letter oldu ve yanlış hatırlamıyorsam 288 sayfa file ettiniz. Belki Toplama, daha fazla da dokümanlar, olabilir. evet, yaklaşık bir 50-60 sayfası bana ait. Kalan her şey sizin yarattığınız ciddi bir hikaye aslında ama hani romantik bir şey değil. Story oldu aslında o. Sizin kariyer ya şöyle çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederim bu arada. Ya burada aslında ben de ilk görüşmeden bu süreci bizimle devam eden müvekkillerle her yaptığım görüşmede söylediğim şey şu. Zaten biz sizinle çalışmaya başladığımızda CV'niz uygun diyorsak, kriterleri sağlıyorsunuz diyorsak bu vizeye uygunsunuzdur ama burada yapılması gereken şey şu. Bu başarıları biz nasıl sunacağız? Nasıl prezente edeceğiz? Çünkü sizin dosyanız, sizin alanınızda uzman bir kurul heyet tarafından değerlendirilmiyor. Yani oradaki bir göçmenlik memuruna gidecek ve o göçmenlik memurunun bir önceki dosyası doktor, bir sonraki dosyası karate öğretmeni, bir sonraki dosyası sanatçı ve bir sonraki dosyada sizin mesleğiniz neyse o olacak. Yani düşünebiliyor musunuz yani? Bunların hepsini o kişi bilmesi imkansız. Evet. Biz o kişinin anlayacağı şekilde bir dosya hazırlamamız lazım. Evet. Bu zor bir iş aslında. Yani çünkü bir kurula bir şey hazırladığınızda sizin alanınızda uzman olanlara biraz daha kolay kendini ifade etmek ve anlatmak. Ancak hiç alanla ilgisi olmayacağını düşündüğüm birine bir dosya hazırlarken ona göre bir hazırlık yapman gerekiyor ve o hikayeyi satman gerekiyor. Evet. Biz biraz hani orada devreye giriyoruz avukat olarak ve bunu belgelerle yapmamız lazım. Doğru müvekkili yönlendirmemiz, doğru şekilde yönlendirmemiz lazım ve o challenge olan süreçte her soruyu cevaplayarak ve güç vererek, karşılıklı encourage ederek bir süreç yönetimi gerekiyor. Biz bunu yapıyoruz aslında. Siz orada hızlı bir şekilde belgeleri toparladınız aynen özetlediğiniz gibi. Biz de oturup güzel bir çalışma yaptık ve düzenli Zoom görüşmeleri yaptık diye hatırlıyorum siz o süreçte. Çünkü bu EB2 National Interest Waiver başvurularında, EB2 NIW başvurularında Amerika'ya ne gibi katkı yapacaksın sorusu vardı biliyorsunuz. Ve onu ciddi düşünmek gerekiyor ve bu soruyu cevaplarken biraz da sizden bağımsız, sizin kariyerinizden bağımsız, sizin yaptığınız ve yapacağınız iş niçin önemli? Onu doküment etmek gerekiyordu. Business plan da orada devreye girdi sizin dosyanızda ve başarılı oldu kesinlikle. Oldu, evet, güzel bir kesinlikle çalışma yaptık orada. Mete Bey kariyerinizi bu noktaya kadar getirdiniz. Amerika'ya da gideceksiniz birkaç ay sonra. Bundan sonra neler yapacaksınız? Yani plan ne? Amerika'ya gittikten sonra neler planlıyorsunuz? Kafanızda neler var? Biraz onlardan konuşalım.
yani bildiğiniz gibi current olmayla ilgili bir durum bekliyoruz. Benim priority date dediğimiz hani evrakların submit edildiği gün 30 Haziran 2023. Şu anda 22 Haziran 2023'e geldi. Bir hafta daha ilerlemesi lazım. Evet. Onu bekliyoruz. Muhtemelen Nisan ayı bülteni açıklandığında, pardon Mayıs ayı bülteni açıklandığında Nisan'ın ilk haftalarında current olmayı bekliyorum. Ondan sonra da vize mülakatı için zaman saymaya başlayacağız. En kısa zamanda yani mülakat tamamlandıktan sonra en kısa zamanda giriş yapmayı düşünüyorum, planlıyorum. Oğlum da benimle beraber gelmek istiyor. Bu yaz inşallah bir giriş yapacağız. Daha sonra o lise eğitimine devam etmek üzere Türkiye'ye geri dönecek. Ben orada yerleşmeye, bir iş bulmaya ve en az bir 5 sene daha çalışmaya niyetliyim. Pasaportu alabilirsem, kısmet olursa, bir sıkıntı olmazsa daha sonrasında o zamandan sonra tekrar karar vermeyi düşünüyorum. Uzun vadeli bir süreç zaten. Uzun vadeli bir süreç, evet. Yani orada rahat eder miyim? Şu anda çünkü 1,5 seneyi geçti, Suudi Arabistan'da yaşıyorum. Gerçekten Amerika gibi bir ülke aslında. Hani kültür olarak değil, imkanlar olarak değil ama Türkiye'nin dışında gerçekten başka bir ülkede rahat ettiğimi gördüm. Çok kolaylıkla hani adapte olabildiğimi gördüm. Kendi hedeflerim doğrultusunda fedakarlıklarımı yaparak hani huzurlu, rahat yaşayabildiğimi gördüm. O yüzden bir endişem yok. Bir an evvel gideyim istiyorum. Çünkü süreci bir an evvel başlatmak istiyorum. Evet. Bence güzel olacak ama yani aslında o konuşmada da demiştiniz 2000 yılından beri aslında belki çok ciddi değil, belki zaman zaman ciddileşen bir yurt dışına çıkma, Amerika ya da İngiltere'den bahsettiniz, gitme düşünceniz vardı ve bu gerçekleşecek yakın bir zamanda. Bu da tabii ki heyecan verici bir şey yani kafaya koydunuz, bazen ciddileşen bazen de loteriyle belki olursa giderim dediğiniz bir süreçte artık Amerika biletini almak üzeresiniz gitmek. Ben de çok tebrik ediyorum o konuda. Son olarak bu vizeye başvurmak isteyen çok fazla insan var. Artık 2-3 yıl öncesine kadar çok bilinen vize türü değildi bu. Ama artık hani insanlar böyle bir vizenin varlığından haberdar. Bu vizenin şartları hakkında kabaca bilgi sahibi olabiliyorlar. Sizin bahsettiğiniz farklı forumlarda ya da bizim blog sitelerimizde, web sitemizde ya da YouTube'da. Şimdi bu vizeye başvurmak isteyen insanlara öneriniz nedir? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu vize değerlendirilmesi gereken bir vize mi? Ve zorlukları neler? Yani uzun bir bekleme süreci var. Benim aklıma ilk o geliyor ama sizin tavsiyeleriniz, önerileriniz neler başvurmak isteyenlere? Yani şans eseri kurayla çıkma ihtimallerini bir kenara bırakmış ya da hala devam ederken ellerinde gerçekten tutunulabilir, planlanabilir bir şey haline gelmesi açısından ben aslında profesyonel kariyer olan insanlara da tavsiye ediyorum. Sadece akademik kariyer gerekmiyor. Tam tersi forumda akademik kariyeri olmasına rağmen yeterli atıf olmayan, yayını olmayan birçok insan da eleniyor. Ben şahit oluyorum. Dolayısıyla aslında akademik kariyer odaklı bir şey değil. Gerçekten nitelikli bir göçmen adayı olmanız gerekiyor. Evet. Önerilerimden bir tanesi kendilerini değerlendirmeleri. Bu sürecin çok ciddi bir süreç olduğunu, çok teknik bir çalışma gerektirdiğini, zor değil ama demin anlattığım detaylarda barınan konularda farkındalık gerektiğini söylemek istiyorum. Eğer başarılarınızı dokümente edebiliyorsanız bu vize kolaylıkla alınabilen bir vize. 2 senelik bekleme ortalaması da çok uzun bir ortalama değil. Benim gibi artık kariyerinin son yıllarında olmak yerine daha genç yıllarda da aslında bu kariyer yolculuğuna çıkıyor olabilirler. Amerika'yı yeni bir yaşam alanı olarak görünce gereğinin yapılması da kolaylaşmış oluyor aslında. Ama o konuya geri dönmek istiyorum. Bilhassa profesyonel kariyer olan insanlar için, akademik olmayanlar. Çünkü hemencecik böyle atıflarla, yayınlarla veya başka hocalardan alınan tavsiye mektuplarıyla değil, gerçekten profesyonel hayatınızla bu konuda sınanacaksınız diyeyim. Dolayısıyla yaptığınız işlerin belgelenebilir olması gerekiyor. Yarattığınız değerin belgelenebilir olması gerekiyor. Benim gibi danışmanlık profiliyle başvuruyorsanız eğer mutlaka müşterilerinize kattığınız değerin benim örneklediğim gibi örneklenebilir ve dokümente edilmiş olması gerekiyor. Mühendislik temelli olanlar savunma sanayinde, uçak sanayinde, başka alanlarda, otomotiv sektöründe çalışan başka arkadaşlar da görüyorum. Onlar da aslında çalıştıkları işleri dokümente edebilirlerse, kattıkları değeri dokümente edebilirlerse umuyorum ki hani Amerika bu konuda onları da nitelikli olarak sınıflandıracak ve göçmenlik hakkını teslim edecektir. Fakat bu bir umut tacirliği değil. Bunun altını birkaç kere çizdim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu bir şans işi değil. Tamamen bileğinizin hakkıyla kazanmanız gereken ve ancak öyle kazanabileceğiniz bir şey. Bu yolculukta sizin gibi deneyimli bir avukatla çalışmalarını mutlaka öneriyorum. Sizin hani yöntemleriniz, süreci takibiniz ve iş ciddiyetiniz itibariyle aslında CK Law'u da tavsiye ediyorum.
Ama hani o ön filtreleri geçirmiş olmak, o hayal kırıklığını yaşamak ya da o mücadeleye girip neden olmuyor diye süreci sorgulamak yerine bu iş çalışıyor, ben buna uygun muyum diye değerlendirmeleri daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama bir yandan da diğer fırsatları da işte lotteridir, başka belki ülkelerde daha farklı yatırım yoluyla da var birçok fırsat. İnsanların önünde çok fazla imkan var aslında. O fırsatları görüp değerlendirmek gerekiyor. Evet. Bir yerde de biraz da cesaret sanki şey oluyor. Yani iki türlü müvekkil profili görüyorum ben bütün bu süreçte, kaç yıldır görüşüyoruz. Hem CV incelediğimizde, değerlendirdiğimizde hem Zoom görüşmelerinde iki türlü müvekkil profili var. Bir, kendine güvenen ve evet ben bu kriterleri sağlayabilirim ya da sağlamak için çalışabilirim diyen sizin gibi birinci kategori müvekkiller. İki, çok başarılı ama hala yeterli miyim tereddüdü yaşayan müvekkiller, yani müvekkil demek doğru mu bilmiyorum, insan profili diyeyim bu vizeler için. Yani ikisi de sanki uç nokta gibi. Yani ne çok güven iyi bir şey olmayabilir. Başarılısın ama biraz önce de söylediğim gibi o başarıyı nasıl prezente ettiğin aslında önemli bu vize türünde. Siz de bahsettiniz zaten ondan. Çünkü insanlar sizin sektörünüzde sizi çok iyi tanıyor olabilir ama Amerika'daki göçmenlik ofisi sizi tanımayacak ve biz o kişiyi bir dosya, doküman üzerinden, belge üzerinden sizi tanıtmaya çalışacağız yaptığınız işi. Bunu bilmek gerekiyor. İkincisi de çok fazla özgüvensizlik değil ama tereddüt de aslında birçok insan aslında bu vize için eligible olan, başvurduğunda kazanabilecek olan, approval alabilecek olan kişi kendi kendine discourage oluyor. Kendi kendine özgüveni kırılıyor ve acaba yetmez mi? Daha fazla şey koyayım mı diyor. Bu da aslında iyi bir şey değil. Onların da bir an önce belki bu vize için aranan kriterleri doğru bir şekilde anlayıp belki bir danışmanlık alarak, iyi bir avukatla çalışarak süreçlerini başlatması herhalde faydalı olur diyorum. Bilmiyorum iyi bir özet oldum ama. Bence oldu, evet. Benim şansım, ben profesyonel hayatımda iş değeri uzmanlığı da yapıyorum. Hatta Business Value Consultancy verdiğim bir dönem var. Uluslararası çalıştığım şirkette bu konuda da uzmanlaşmış oldum. Mesela teknoloji konusunda yapılan işlerin yarattığı değeri gösterememe gibi bir atalet var. Ben bunu danışmanlık yaparken de şahit olmuştum. Bu konunun uzmanı olarak kendimi ifade etmeme rağmen kendi kariyerimdeki yarattığım değeri göstermede ilk başta algılamadığım bir şey vardı. Ben demin ifade ettiğim sizin kattığınız değer ve oradaki kaygılarınızın gideriliyor olmasıyla ilgili olan işbirliğimiz orada beni çok memnun etmişti. Evet. Ama bu aynı şekilde potansiyel müvekkiller için de sizin adınıza geçerli olan bir şey. Yani mesela forumda okuyorum. Ben 15 yıldır proje yöneticiliği yapıyorum. Yüksek lisansım var. Bence çok başarılıyım diyor. Evet. Tamam, sence çok başarılısın ama bunu dokümente edebiliyor musun? Mesela şu kadar proje yönettim. Proje stakeholder'lardan şöyle bir tavsiye. Kesinlikle. Hatta template bile verdiğim arkadaşlar var. Konu orada kesiliyor. Anladığım kadarıyla kendisi aslında bir hayale kapılmış durumda. Sizinle çalışmadan evvel bile kendi kendine daha ikna edilmiş durumda değil. Evet. Ben tekrar özetlemek istiyorum. Bu konu gerçekten bir boşanma gibi, bir velayet gibi, bir ticari alacak davası gibi teknik bir çalışma. Doğru bir danışmanla belge toplayarak hakkınızı aramanız gerekiyor. Bu böyle şans eseri bir taş atayım da belki kuyuya düşer gibi bir iş değil. O yüzden bu davada haklı olduğunuzu bulmanız gerekiyor. Bulduğunuz zamanda da kazanacağınıza inanmanız gerekiyor. Aslında bir cesaret eksikliği ya da hayal kırıklığı yaşamalarının sebebi bence hazırlık yapmadan, gerçekten doğru bir farkındalık oluşmadan, hani gerçekten bir assessment yapmadan ben buna muktedir miyim, ben bu konuda kendimi belgelendirebilir miyim testini belki önceden insanların yapması önemli olabilir. Ama yaptıktan sonra aynı ciddiyet içerisinde kesinlikle doğru süreci takip ederek de alırsınız. Ben bunun şahidiyim. Hatta örneğiyim yani. Dolayısıyla bileğinize güveniyorsanız, ifade de edebiliyorsanız doğru bir danışmanla sonuç başarılı olacaktır. Çok teşekkür ederim Mete Bey. Bence çok verimli bir sohbet oldu. Bu sohbeti kabul ettiğiniz için ayrıca yeniden teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Biz iletişimde kalacağız zaten. Yakın zamanda zaten Amerika'da tekrardan buluşacağız sizinle. Bu kez Green Card'ınızı almış olacaksınız geldiğinizde. Umuyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım videoyu izleyen kişiler için de faydalı olur. Çok teşekkür ederim Mete Bey. Gerçekten bence çok faydalı oldu. EB2 National Trust Waiver vizesine başvurmayı düşünüyorsanız, bu konuda aranan kriterleri karşıladığınızı düşünüyorsanız ya da merak ediyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bize güncel ve detaylı bir CV'nizi göndermeniz yeterli. Biz sizin bu vize için aranan kriterlere uygun olup olmadığınızı değerlendiriyoruz. Ve eğer ön değerlendirme sonucu sizin bu vize için aranan kriterlere uygun olduğunuz kanaatine varırsak sizinle ücretsiz Zoom görüşmesi yapıyoruz ve hem vize şartlarını hem de vize başvuru sürecini konuşuyoruz. Ve sonra da eğer çalışmaya devam ederseniz sorunsuz bir şekilde başvuru sürecinizi yürütüyoruz ve sürecinizi başından sonuna kadar
Yani vize başvuru sürecinin başlangıcından Green Card aldığınız aşamaya kadar sürecinizin takibini yapıyoruz. Eğer böyle bir düşünceniz varsa, bu vizeye uygun olup olmadığınızı merak ediyorsanız ya da vizeye başvurmayı düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen haftalarda bu vize türünden onay almış başka müvekkillerimle de videolar çekmeye devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere.